Şu senin birlikte çalıştığın Ekrem. Ondan memnun musun? Bir sorun yaşamadık abi. Temiz çocuk. Ama o seninle sorun yaşadığını söylüyor. Ne yaşamış abi? Geçenki şu Arap Selahattin'in kumar işi. Onu çözerken bir şeyler indirmişsin cebine. Tövbe abi. Ne öyle şey. Olur olur. Olur da. Gerçekten oldu mu? Ben onu soruyorum. Bak dürüstlüğüne vurmayayım seni. Vallahi yok öyle bir şey abi. Öyle bir şey olabilir mi ya? Ekrem'in dediğine göre var öyle bir şey. Ekrem'in arkandan bayağı işe yaramaz diye diğer arkadaşlara konuşulu bilgisi geliyor. Buna ne dersin? İnanmam abi. Denemişler bir şey. Ayrıca senin operasyonlarda başarısız olduğunu söylemiş. İnanmam abi. Sürekli ter koktuğunu ve gerektiği kadar duş almadığını söylüyor. Bunu söyledi mi sence? İnanmam abi. Bana doğruları söyle. Senin arkamızdan konuştuğunu söyledi. O kadar çok senin hakkında olumsuz konuşuyor ki ne yapacağımızı bilemez durumdayız. Neden? Abi. Bana cevap ver. Abi, Neden? Abi kurban olayım abi. Konuş. Abi o şey söylediyse bile ben onun hakkında bir şey söyleyemem. Sana güvenmiştim. Kurban olayım abi. Bak. Sana biraz müddet. İçeride bekle. Abi o... Defol. Ekrem, seni korumak için elimden geleni yaptım ama Kardeş, bu adam senin hakkında neler söyledi biliyor musun? Ne şerefini bıraktı ne haysiyetini. Abi, Erhan böyle bir şeyi nasıl yapar? En çok da hesap konusunda ikna olun gibi. Hesaptaki açığın sorumlusu sen gibi gözüküyorsun. Bu hesap ödenecek Ekrem kardeş. Abi vallahi billahi bir bilgim yok. Ben bir şey yapmadım. Beni affet. Ece Çim yaptı bu işi Ekrem. Bu işin sorumlusu Çim. Abi, biz o gün Selo'nun mekanda bütün paraları topladık. Bizzat ben getirdim koydum önüne. bu ne o zaman Ekrem kardeş? Bunları Erhanlar çekmiş. Vay orospu. Her yerde gözümüz kulağımız var biliyorsun. Abi vallahi böyle bir şey yok. Böyle bir şey olabilir mi ya? Dur abi. Sana başka bir ceza keseceğim. Çık dışarı. İkisi de masumdu. Fotoğraflar yapay zekaydı. Birbiri hakkında kimse konuşmadı. Peki sen? Şimdi sıra sende. Sana sorum şu. Hangisi konuşurken burun direkleri daha çok hareket etti? Yavuz kardeş. Burun delikleri mi? Abi... Erhan'ın 4, Ekrem'in 1. Eğer cevabı uydurmaya çalışsaydın, bu mermiyi kafana yiyecektin. Aramızda yalanı çözemeyen adam kalmasın istiyoruz. Aramıza hoş geldin Yavuz. Senin davan benimkinin adalettir, dini devletin bu dava herkesin. Kanınla yazarsın ismini, halk verir hak ettiğini. Bir intikam geçici, biri hakikat kalıcı. Benim davam seninkin adalettir, dini devletin bu dava herkesin.
Türkiye'de mafya doğuda yetişir, Karadeniz'den güçlenir, İstanbul'da palazlanır. Sokakları ise yabancı mafyalar idare eder. Ancak mafya, devlete ulaşamazsa nefes alamaz. Turanlar, Trabzon'un dağlarından çıkan hırçınlık bu ailenin damarlarında akar. Açıkta inşaat, Oğlum burası benim için çerez çerez. gizlide petrol. Benim için ana yemek işte bu. Petrol. Eğer bir fikirleri varsa kanun falan dinlemez. İstedikleri yer sit alanı da olsa. Düşünüyorum da şu geçen sene yanan bölgede güzel kuzu göbekleri bitmiştir. Tadı da enfes olur. İmara açılır. Bana bak muhtar. Ayaklanan bir kişi için bile senden hesap sorarım. Haznedaroğulları. Adana'nın sıcağında büyümüş, kökleri Osmanlı'ya dayanan bir aile. Satılmış Haznedaroğlu. Aslında gençliğinde toprakta çuğsuz bir marabayken marabaların başı oluyor ve sonra ağanın öyle gözüne giriyor ki sonunda onun evlatlığı oluyor ve baba ölünce büyük servetine konuyor. Bir rivayete göre üvey baba, Alaaddin Haznedaroğlu'nun onu hiç istemediği ve satılmışın üvey babasını zehirleyip öldürdüğü söylenir. Afyon'dan Kenevir'e, oradan Beyaziş'e uzanan bir yol. Silahları da var, paraları da. Ama devletin gizli tekerlerinde en sağlam koltuk onlara aittir. Adana'nın sıcağında büyüdükleri için çabuk yaşlanırlar. Ama diri kalırlar. Mops'a gidince karısını bizim yanımıza getirin. Korbudunlar. Kendilerini muhalif Atatürkçü gösterirler. Ama işin aslı sağlık, tekstil, inşaat derken ellerini uzatmadıkları yer kalmamıştır. En çok da sağlıktan beslenirler. Çünkü insanın canı en pahalı pazardır. Yok be abi, iktidar olsak bu kadar rahat hareket edebilir miyiz sence? Neyse, sen işin ucunu bize dayandırma da. Ama diyorsan yap. Ve ustucalar. Benim ailem. Sağlık, inşaat, gizli silah ticareti. Dışarıdan saygın iş insanı, içeride karanlığın ağası. Babam, Boğaçan Ustuca. Namı diğer Tarumar. Tarumarın defterinde noktadan sonra virgül gelmez. Öldürüyorsan öldürün. Onun gölgesi altında büyüdüm. Bu topraklarda kanı akıtan da, parayı sayan da onlardır. Ama asıl mesele, en büyük zıtlıklar aile içindedir. Bir ailede 5 kişi şeytandır ama daima bir kişi farklıdır. Başarının sırrı ne olursa olsun gerekiyorsa canını dişine takıp mücadele etmektir. Bunun için de bol bol çalışacaksın. Altın sır o bursu değil çalışmak o kadar. Harikulade efendim, dergi içinde, sosyal medya içinde şahane bir iş olacak. Alacağım var senden haberin olsun. Çalış ki meleğim güzel olsun. Bırak şimdi o kahveyi. Boğaç Bey'in odası hazır mı? Temizlikçi ne yaptı? Bugün geç geldi efendim ama halletti. Bugün geç geldi efendim ama halletti. Bir daha geç kalırsa kovarım. Çalışın. Sen bizi dışarıda bekle Cemil. Sen kim oluyorsun da benim mıntıkama bulaşıyorsun ha? Sonra gereğini yap. Babamın bir eli zulmün kanlı deresinin içindeydi. İyice ölçüsü düştü. Ne ölçüsü? Diğer eli ise bilmediğim karanlık bir dünyadaydı. Artık sen de ordu için uygunsun. Şefkat için başka da bir eli kalmamıştı. Artık dayanamıyordu. Baba, Buyur evlat. az önce o adama ne yaptınız? Yalnızca hak ettiğini zamanla sen de anlayacaksın ama zamanı var.
Ben zamana meyve vermeye hazırım. Yeter ki zaman bana yetişsin. İlhamlı Yeni Yaşam Projesi. Haberlerin satır aralarına sığamayacak kadar büyük, altyapısal bir dönüşümün eşiğindeydi. Konut dediğin şey yalnızca beton değil, insanın iskeleti gibidir. Yaşamını, alışkanlıklarını, hatta kişiliğini ona göre şekillendirir. Bahçeli bir evde yaşayanla, apartman dairesinde büyüyen aynı değildir. Ama bu hakikati, altın parıltısına kör olmuş krallara anlatmaya kalkarsan, nefret selinin içinden gelip, az sonra taşırmak üzere olduğu kabaran toprak gibi, önde duran yüzündeki kıytırık gülümsemesiyle seni alaşağı ederler. İşte o krallar, Korbudunlar ve biz Uslucalar. İki aile arasındaki kırgınlık, köşe kapmaca oynar gibi bir hale gelmişti. O ihale sol elim, bu ihale sağ elim dercesine. Korbudunlar, İlhamlı'yı kaçırdığı için öfkeliydi. Ama İstanbul şirketokrasisinde puanı yüksek olan bizdik. Hizmetlerimiz puanımızı daha da yükseltiyordu. Halk bizi benimsemişti. Giresunlu olarak da inşaat işlerinde farklıydık, Uslucalar. Ama bu gece bir ittifak ufukta gibiydi. Ne yapıyorum ben? Evet, cidden ne yapıyorsun sen? Ne yaptım ki? İnsan keser gibi kesiyorsun eti. Ciddi misin? Hiç farkında değilim. Neden bu kadar gerginsin? Ben mi? Aslında gerginlik ve Korbuduna iki kelime daha uyumlu olamazdı. Hiç de bile. Ben çok rahat bir insanım. Sen pofuduk yastıklarla dolu rahat bir balkonda oturuyorsun. Ama o balkonun hiç de rahat olmayan gergin direkleri var. Kimi kastediyorsun? Abilerimi mi? Yoksa sizincileri mi? Boş ver. Sen davasın değil mi? Öyleyim ama sen kimsin? Bu ne küstahlık ya? Ben seni tanımam ama sen beni tanımadın. Elini sıkmadığım kimseyi tanımak zorunda değilim. Peki, şimdi tanıdığını mı sanıyorsun? Peki sen birini tanımadan, onun seni tanımasına izin vermeden onu tavladığını mı sanıyorsun? İlişkiler bu kadar basit mi? Ne saçmalıyorsun sen ya? Müsaadenle. Senin dava da geldi işte. Bak dava, bu adamlar var ya, bu adamlar. Bu adamlar İstanbul'un hayalleridir. Maazallah onlara yanlışlıkla çarparsak şehrin hak ettiğine bir şeyler olabilir. Ben İstanbul'da kadın bilirdim. O zaman gazeteyim gerdanından İstanbul. Kadınlar için fazla iddialı değil mi? Onu kesin İzmir'e uydurmuştur evlat. Anca bir adam bu güçlü güçlü olabilir. Ha? Güçlü değillerdir ama tüm dünyada onların etrafında döner. Çünkü güç her şey değil. Bizim çocuklar da geldi. Sen baya farklı damarlardasın ya. Dava mıydı adın? Evet ben dava, sen de Kemal olmalısın. Evet ben Cemal. Bu da kardeşim İsmet. Bundan sonra daha sık göreceğiz. İlhamlı ortaklığı artık bir sır değildi. Ama Tarumar, Korbudun'u boşuna ortak etmezdi. Karşılığında mutlaka bir şey isterdi. Bunu da bilmiyordum. Bu da benden gizlenen sırların ikincisiydi. Her mahallenin bir kahramanı vardır. Ama mahallenin vardır. Kentlerin değil, sitelerle dolu sokakların değil, mahallenin. Bakın bu elimde tuttuğum resim var ya, bu yıllar önce dedemin diktiği fidan. Şimdi bakın nasıl da büyümüş. Çünkü o bir can, nefes alıyor. Yine başladılar. Ben istiyorum baba ya. Evim değerlenecek. Duvar yıkmakla ağaç yıkmayı bir sayıyorlar ama aslında ağaç canlı. Tıpkı biz gibi. İlhamlı'nın kahramanı Birgen'di. Hayatım, vallahi ağzına sağlık, muhteşem oldu. Bu ne geri kafalılık, baksana şunlara abi. Ama bununla dedektörden geçer miyim bilemem. Bomba var çünkü burada, bomba.
Haftalarca direnmekten vazgeçmiyordu. Bir daireye sığmaz koca hayatlar. Bize daire değil, mahallemizi geri verin. Ey Korluca İnşaat, sizi burada istemiyoruz. Buradan defolun gidin. Hanımefendi, proje onaylı, devlet destekli, imzalar atıldı. Ne yapalım, bırak gidelim mi burayı? Kardeşim ne yapalım yani, devlet destekliyse devlete biz destek oluyoruz. Çürük olanları yıksınlar ama benim ev sağlam, taş gibi ev. Ey Korluca, seni hiç sevmiyoruz. İlhamlı'da inşaat istemiyoruz. İlhamlı'da inşaat istemiyoruz. Beyefendi, burada bayağı sesler yükseldi. Basın da burada. Sizden birilerini gönderseniz iyi olur efendim. İlhamlı'da inşaat istemiyoruz. Tahmin ettiğin gibi. Bir kız. Babam o akşam zirvelerdeydi. Ancak Kaf Dağı'nın zirvesi dardır. Ne kadar hızlı çıkarsan arka uçurumdan o kadar hızlı yuvarlanırsın aşağı. Baba, maalesef haberler iyi değil. Hızlı çıkmak istiyordu. Çünkü gücün her şey olduğunu zannediyordu. Kadınları küçümsüyordu ama bir kadın onun çöküşünü başlatabilirdi. Bir ordu yenecek kadar adamımız var da 3-5 mazlumdan başa çıkamıyorsunuz. Onların içinde çok konuşan biri vardır. Kim o? Kim? Birgen mi dedin? Anlaşıldı. Babasına 3 kat maaş verin, bizim şantiyede çalışsın. Kızını da sustursun, benim canımı sıkmasın. Hadi. Fatih söyle, Fatihliler. Hadi. Mühürüm, çelik sesler çıkmaya başladı. Ortaklığımız dağları titretti tabii. Olur böyle işler kardeşim, olur. Okyanusu geçtik, dereleme mi olacağız? Birkaç devizamın sözünden. Ama onlar da şimdi ana, baba, evleri, ocakları var. He? Öyle değil mi? Var da denizdeki de ana işte. Deniz anası. Doğru diyorsun. Deniz anası bir de yakar. Ya ben bu insanları anlamıyorum zaten kardeşim. O kadar şanlı bir milletiz. Hala yok küçük evi için geliyor milyonluk rezidanslardaki evleri reddediyor ya. Ben bunu anlamış değilim ya. Heh, dava. Gel gel. Rahat bırakın beni. Uyaracağız güzelim, bir şey yok, bizimle az bir gelmen lazım. Benim davam seninkinin, adalettir dini devletin. Bu dava herkesin, değil senin ya da benim. Kinle beslenen kör olur, halkla yürüyenler olur. Kan davası susar çığlıkla, halkın davası yankılanır dağlarda. Kanla yazılır öfke, hakla yaşar devlet. Seç davanı dava, hangisi senin kaderin? Kanla yazılır öfke, hakla yaşar devlet. Seç davanı dava, hangisi senin kaderin?